Peki bunu nerede buldunuz? Hemen bu çukurda. Tam olarak burada mı? 2 bloğun Öyle arasında. mi? Birazdan piramitlerle ilgili çok önemli bir ana şahit olacağız. Bu mezarın yüzyıllara dayanabilmesi için İmhotep'in aklına muhteşem bir fikir geldi. Merel'in günlüğü bu blokların Gize'ye nasıl taşındığına dair gizemi çözüyor. Her biri en az 2 ton ağırlığında 2,3 milyon taş blokla inşa edilmiş, 146 metre yüksekliğindeki 45 katlı bir yapıyı düşünün. Şimdi de bunun ne tekerlek ne de teknolojik bir alet olmadan inşa edildiğini hayal edin. İşte Büyük Piramit tam olarak bu. Ve bu yüzden piramitlerin inşası insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak anılıyor. Peki bunu nasıl başardılar? 4600 yılı aşkın bir süredir Mısır'daki bu çöllerde varlığını sürdüren piramitler uzun, çok uzun yıllar boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldı. Bu piramitler aslında birer mezar yeri ve deprem, erozyon, sel ve savaşlardan sağ çıkması için özel olarak tasarlandı. Tüm bunların dışında piramitler inanılmaz bir hassasiyetle inşa edildi. En ufak bir yamukluk piramidin şeklini tamamen bozardı. Üstelik piramidin dört kenarı, dört ana yön olan kuzey, güney, doğu ve batıya son derece hassas biçimde hizalanmıştı. Böyle inanılmaz hassasiyetlerle inşa edilmiş bu yapıyı yapmayı nasıl başarmışlardı? Piramitlerin nasıl inşa edildiğini gösteren hiçbir plan günümüze ulaşamadı. En ufak ayrıntıları bile not alan, bazen duvarlara yazan Mısırlılar, piramitlerin yapımıyla ilgili tek bir şey bile yazmamışlar mıydı? Belki de bu yazıtlar kasıtlı olarak yok edildi. İşte bu gizemler yüzünden piramitler yüzyıllardır uzaylılar, zaman yolcuları ve kayıp teknolojiler gibi birçok komplo teorisine konu oldu. Bugün geldiğimiz noktada yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni keşifler yapıldı ama cevap belki de yüzyıllardır tam da gözümüzün önündeydi. Piramitlerin gizemi. Her şey aslında Firavunların ben ölünce nereye gömüleceğim demesiyle başladı. Firavunlar öldüklerinde öylece gömülmek istemiyorlardı. Bedenlerinin sonsuza kadar korunmasını da istiyordu. Ancak ilk mezarlar bu konuda pek başarılı değildi. Mısır'ın ilk kralları bugün mastaba adı verilen dikdörtgen mezarlara gömüldü. İşte burada bir örneğini görebilirsiniz. Asıl mezar odası yer altında bulunuyor. Üst kısmında ise birkaç odalı küçük bir yapı yer alıyordu. Bu odalarda ziyaretçiler ve din görevlileri adak bırakıp dua ediyordu. Aşağıda ise Firavun'un bedeni ve diğer dünya için eşyalar ve adaklar yer alıyordu. İşin kötü tarafı bu yapıların soyulabilir olmasıydı. Mezar soyguncuları bir şekilde bu mezarlara girip değerli eşyaları alıyor, aynı zamanda Firavun'a saygısızlık yapıyordu. Bu nedenle Mısırlılar daha görkemli ve daha korunaklı yapılar aramaya başladı. M.Ö. 27. yüzyılda Firavun Döser'in mimarı İmhotep, devrim niteliğinde bir fikir ortaya attı. Bir mastabanın üzerine daha küçük bir mastaba ve onun üzerine de daha küçüğü. Böylece tarihin ilk piramidi, basamaklı piramit ortaya çıktı. Sakkara'daki bu yapı dünyanın ilk dev taş anıtlarından biri olarak kabul edilir. Ancak Mısırlılar burada da durmadı, çünkü bu yapıları yukarıdan ve yandan delip giriyorlardı. Basamaklı piramitten yıllar sonra 4. Hanedanlığın kurucusu Firavun Sinefu döneminde birkaç deneme daha yapıldı ve en sonunda ilk kez pürüzsüz yüzeye sahip piramite benzer yapı, eğik piramit inşa edildi. Üst bölümlerdeki eğim piramidin çökmemesi için bilerek azaltılmıştı, çünkü ondan önceki piramitler çökmüştü. Tabii bunları piramite benzesin diye yapmıyorlardı. Amaç korunaklı olmasını sağlamaktı. Sinefu'nun mimarları korunaklı olma işini halledip görünüme takılmaya başladı ve bu eğikliği Daşur bölgesindeki ikinci piramitte düzeltmeyi başardı. Böylece tarihin tam anlamıyla başarılı olan düz hatlara sahip ilk piramidi, Kızıl Piramit ortaya çıktı. Kızıl Piramit onun sonsuz istirahat yeri oldu. Mısırlı bazı ustalar artık düzgün bir piramidi nasıl inşa edeceklerini öğrenmişti. Bilgi bir sonraki nesle aktarıldı ve Sinefu'nun oğlu Kufu, diğer adıyla Keops, M.Ö. 2575'te tahta çıktığında tarihin en ihtişamlı ve en büyük piramidini inşa etmek istedi. Keops ya da diğer adıyla Giza piramidini. Giza piramidi başarısız olmuş, onlarca fikrin sonunda ortaya çıkan son kusursuz denemeydi. Ondan sonra oğlu Kefren daha yüksekte kalan bir piramit daha yaptırdı.
Firavunlar gösterişi severdi ve her firavun büyük bir mezar inşa ettirdi. Peki daha sonra gelen firavunlar neden daha büyük bir mezar inşa etmediler? İşte teoriye göre Kufu'nun oğlu Kefren kendinden sonra gelecek bir firavunun daha ihtişamlı bir piramit inşa etmemesi için tüm planları yok ettirdi. Belki de gelecekte milyonlarca altını boşuna harcayıp binlerce insanın tekrardan yıllar boyunca piramitler inşa etmelerine engel olmak istedi. Ya da zaman içinde planlar kayboldu, bilmiyorum. Bildiğim tek şey bugün piramitlerin nasıl inşa edildiğini gösteren hiçbir planın günümüze ulaşmadığı. O halde bu piramitler nasıl böyle kusursuz bir şekilde inşa edilebilmişti? Piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair birçok teori var. Ama en sürpriz olanı önce anlatmam gerek. Teoriye göre dev bloklar piramitlere aslında hiç taşınmadı. 1979 yılında Joseph Davidovits, Mısırlıların taşları aslında hiç kesmediğini iddia etti. Ona göre piramit, yumuşamış kirecin kalıplara dökülmesiyle inşa edildi. Yakındaki bir vadinin tabakasında bulunan yumuşak kireç taşı suyla temas ettiğinde kolayca yumuşuyordu ve onu kalıplara döküp bazı karışımlar ekleyerek onu sert bir taş bloğa çeviriyorlardı. Bu aynı zamanda kusursuz düzlükteki taşların nasıl yapıldığını da açıklıyordu. Ama bu teoriyi büyük oranda çürüten bir bilgi keşfedildi. 2013 yılıydı. Taş ocaklarındaki bir çukura gizlenmiş şekilde bir papirüs bulundu. Bu önemli bir keşifti çünkü Merer adlı bir adamın günlük tuttuğu görülüyordu. Sanırım yapılanları not alan bir görevliydi ve papirüste inanılmaz bir detay vardı. Günlükte Giza'dan gemiyle yola çıkıldığı, Tura taş ocağına gidildiği, tapınaklardan mola verip uyudukları ve sonra taş blokların gemilerle Giza piramidinin olduğu yere getirilmesi anlatılıyor. İşçiler taş ocaklarından çıkan blokları gemiye yükleyip Nil Nehri üzerinde piramit alanına kadar kolayca getiriyormuş. Yani uzaylılar, kayıp medeniyetin teknolojileri ya da zaman yolcuları. Hiçbiri değildi. Piramitleri tamamıyla Mısırlılar yapmıştı. Üstelik buna dair çok önemli kanıtlar var. Kufu, devasa boyutlardaki mezarını insanlardan oldukça uzak olan bir yere yapmayı tercih etti ama burası trajikomik bir şekilde günümüzde insanların en çok gelmeyi tercih ettiği yer oldu. Piramidi inşa etmek için tercih ettiği yer anlamlıydı çünkü burası kireç taşı ocaklarının yer aldığı bir alandı. Çıkarılan taşlar hemen kolayca taşınacaktı. Yani aslında piramidin büyük kısmı hemen o bölgede çıkarılan taşlarla yapılmıştı. Hatta bunların izleri bile var. Hep sorulur. Bu dev taşlar nerelerden çıkarıldı, nerelerden getirildi? Aslında bu bir sır değil. Dikkatli bakan bir göz kimseden bir şey duymadan, dinlemeden bile bunun cevabını verir. Bakın ayağımı bastığım yerde bir takım oyuntular var. Bu gördüğünüz oyuntular bu taşlardan çıkarmak için yapılmış, insan gücüyle yapılmış olan oyuntular. Elinde o günün çelik kalemi vardı. Elinde keskisi vardı. Keski ve çekiçle tık 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 vurarak taşı, bakın buradan görüyorsunuz, hazırlamış. Bu taşlardan bir tanesiydi şu taş. İç kısımdaki taşlar çoğunlukla bölgeden çıkarılmıştı ama dışının pürüzsüz olması için daha sert kireç taşları gerekiyordu. Üstelik bunlar daha parlak ve beyazdı. İşte bunlar da Tura'dan getirildi. Tıpkı Merer'in günlüğünde yazdığı gibi. Yani iç blokların büyük kısmı Giza'nın kendi taş ocağından, dış kaplama taşları ise Nil'in karşısındaki Tura'dan getirildi. Piramidin iç kısmındaki taşlar öyle kusursuz bir şekilde kesilip yerleştirilmedi. Çünkü bu aşırı zahmetli bir iş olurdu. Bunun yerine iç kısımları özensiz yerleştirip harçla birleştirdiler. Zaten dışarıdan görünmeyecekti. Dış kısımlarsa daha özenle kesilen beyaz taşlarla kaplandı. Tamamlandığında piramidin ağırlığı 5 milyon tonu geçmişti. Gelelim en önemli iki soruya. Bu taşları nasıl kesmişlerdi ve piramide nasıl taşımışlardı? Gizemi en çok merak edilen iki soru. Aslında piramitlerle ilgili her yeni bilgi insanın öğrenme isteğini daha da arttırıyor. Öğrenmeyi keyifli hale getiren Sorbil de tam bu noktada devreye giriyor. Kendini geliştirmek istiyorsun ama tüm kaynaklar pahalı ve paranı harcasan da öğrenmek istediğini öğrenemiyorsun. Sorbil ise çok farklı. Sorbil, Türk girişimciler tarafından geliştirilmiş, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka destekli online bir eğitim platformu. Aboneliği bir kez satın aldıktan sonra platformdaki tüm eğitimlere ve yapay zeka eğitimine sınırsız erişim sağlayabiliyorsun.
Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal ve kişisel gelişim kategorilerinde yüzlerce sıfırdan ileri seviyeye uzmanlar tarafından Sorbil'e özel hazırlanmış ve denetlenmiş eğitimler var. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten diksiyon eğitimine kadar aradığın tüm eğitimleri bulabilirsin. Sorbil'in yenilenen uygulamasıyla indirdiğin eğitimleri artık internetin olmasa bile izleyebiliyorsun. Tamamladığın her eğitim sonunda Sorbil'den uluslararası geçerli CPD sertifikası alıyorsun. Sorbil'in Gemini 3 tabanlı yapay zekası Billy tüm eğitimlerde uzman olan senin kişisel eğitmenin. Billy dünyada bu seviyede gelişmiş tek eğitmen yapay zeka. Eğitimlere seninle birlikte katılarak senin hangi konuyu izlediğini takip ediyor, eğitimden ayrılmadan tek tuşla izlediğin konuyla ilgili sınırsız egzersiz ve konu anlatımı oluşturuyor. Tüm sorularını anında kapsamlı şekilde yanıtlıyor ve cevaplarını kontrol ederek efektif bir şekilde öğrenmeni sağlıyor. Bu sayede hedeflerine hızlı ve güvenilir şekilde ulaşıyorsun. Fiyatına gelirsek. Sorbil Premium aylık 149.99 ve yıllık 664.99 TL. Ama sizlere özel Nigma 40 koduyla %40 ek indirimle yıllık abonelik sadece 399 TL'ye geliyor. Kod web sitesine özel ama tek abonelikle mobil uygulamaları da kullanabilirsiniz. Hemen kupon kodunu kullanarak gereksiz harcamalar yerine kendine, geleceğine güzel bir yatırım yap. Gelelim en önemli iki soruya. Bu taşları nasıl kesmişlerdi ve piramide nasıl taşımışlardı? Gizemi en çok merak edilen iki soru. Piramidin yapımı başlanmadan önce bu her yerde duyuruldu ve çalışacak kişiler arandı. Çalışmak için yaklaşık 25.000 işçi toplanmıştı. Bunlar bilinenin aksine köleler değildi. Evlerine erzak götürüyor, hurma ve ballarla ödüllendiriliyorlardı. İşçiler taşları suyla yumuşatıp bakır keskiler yardımıyla birbirinden ayırıyordu. Bazen dar, bazense geniş keskiler kullandılar. Ayrıca testere de kullandılar. İşte bu yarım bırakılmış taş bunun en net örneği. Bu videoda da bunun nasıl yapıldığını amatör haliyle görebilirsiniz. Mısırlılar bunu çok daha hızlı ve tekniğini bilerek yapıyordu. Mesela bu da ince işçilikle ilgili örneklerden biri. Mısırlılar tam da bu şekilde yapıyormuş. Ayrıca büyük taş blokları dilimlemek ve ocaktan ayırmak için bu sürüklemeli testereyi ya da bir benzerini kullanıyorlardı. Taş ocaklarında bakır kazmalar, kesimlerde ise bakır testereler kullanılmıştı. Önemli olansa piramidin dış cephesine ve Firavun'un mezarının bulunduğu iç bölgeye yerleştirilecek taşların nasıl bu denli pürüzsüz yapıldığıydı. Çünkü bu taşlar o kadar mükemmel birleştirilmiş ki aralarına bir kredi kartı bile girmiyor. Taş bloklar ocaktan kabaca çıkarıldıktan sonra dolerit tokmakla yüzey düzeltiliyordu. Son aşamada ise kum ve su ile ovularak parlatma ve pürüzsüzleştirme işlemi yapılıyordu. Taşların nasıl taşındığına gelirsek, aslında Mısırlılar bunu birkaç yerde zaten anlatmıştı. Bu mezar resminde dev heykel bir kızağa sabitlenmiş ve heykele bağlı ipleri yüzlerce işçi çekiyor. Yukarıda bu ekibi yöneten birini, hemen altta ise heykelin gittiği yol üzerine dökülen bir sıvıyı görüyoruz. Bunun su ya da yağ olduğu düşünülüyor. Buna bakarak piramide taşınan taşların nasıl çekildiği konusunda net bir çıkarım yapabiliriz. Geldik en önemli soruya. Bu taş blokları piramitlere nasıl çıkarabildiler? Uzmanlar işçilerin bedenlerini incelediğinde çoğunun sağlıklı olduğunu ama uzun süre yük taşıma ve eğilerek iş yapma koşullarında çalıştıkları için ciddi omurga rahatsızlıkları yaşadığını tespit ettiler. Bu da taşların uzun bir süre insan gücüyle taşındığını gösteriyor. Nasıl taşındığına dönersek. Bunun yollarından biri taşları piramit yükseldikçe uzayan bir rampa sistemiyle inşa etmek. Eğim az olacağı için taşları kolayca piramide çıkarabilirlerdi ama buradaki en büyük sorun böyle bir rampa hazırlamanın piramidi inşa etmek kadar zor olacağıydı. Çünkü piramit yükseldikçe eğimi sabit tutmak için rampanın yüzlerce metre uzaması gerekecekti. Bu imkansıza yakın. Diğer bir yöntem ise rampanın piramidin etrafını saracak şekilde yapıldığı. Bu daha az rampa anlamına geliyordu. Üstelik piramidin etrafını saran taş blok rampaları süreç sonunda piramidin bir parçası haline geliyordu. Bu da bazı sorunlara yol açabilecek bir yöntemdi ama yapılamaz değildi. Diğer bir teori taşların piramidin içinde açılan geçitlerden geçirilerek taşındığı. Böylece tek bir küçük rampa ile piramit inşa edilebilirdi. Üstelik piramit içerisine açılan eğimli bir tünel taşların çekilmesi için kullanılmış olabilir.
Ve bu kulağa oldukça mantıklı geliyor. Gerçekten de piramitlerin içerisinde aşağı doğru eğimli uzun geçitler var. Bu koridorlarda sürtünmelere dair izler de tespit edildi, sanki bir şey sürekli buradan geçmiş gibi. Burası gerçekten de bir ray sistemi gibi büyük taşları çekmek için mi tasarlanmıştı? Aslında şimdiye kadar saydıklarımız yapım için inanılmaz mühendislik çalışmaları gerektiren sistemlerdi. Halbuki tek rampa yerine tüm katlara birçok küçük rampa yapıldıysa bu işleri çok daha basit ve anlaşılabilir bir hale getirebilir. Bazen karmaşık sandığımız sorunlar çok basit yöntemlerle çözülebiliyor. Ve kim bilir piramitler de bizim bugün düşünemediğimiz ama o günlere gitsek bu kadar kolay mıydı, nasıl aklımıza gelmez denilen bir yöntemle inşa edilmiş olabilir. Piramidin nasıl inşa edildiğine dair bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde daha derinlerdeki gizemlere bakacağız. Ekranda çıkan sıradaki videomu izlemeyi, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.